ve çocuk sağlığı için en önemli şeylerden bir tanesi planlanmış olarak gebe kalmaktır. Planlanmış olarak gebe kalmak neden çok önemlidir? Adet gördükten 15 gün sonra ortalama yumurtlarız ve döllenmemiz gerçekleşirse eğer spermle yumurta buluşup yeni bir canlı oluşmak üzere yeni bir yolculuğa başlarsa, bölünmelerle embriyo rahim içine tutunursa artık gebeyiz. Aslında bu gebelik 15 gündür devam ederken biz farkında değiliz. Ne zaman ki adeti bekledik ve rahimdeki tabaka dökülmedi, aslında içinde yeni bir can barındırıyor, yeni bir canlı var, o yüzden dökülmedi. O zaman fark ederiz ki hamileyiz. Yani beklediğimiz adet kanamasının gerçekleşmemesi bizim hamile olduğumuzu gösterir. Peki hamilelik farkına vardığımızda, beklediğimiz adet kanaması gerçekleşmediğinde 3 gün gecikti, 4 gün gecikti dediğimizde aslında 15 gündür döllenmiş olan ve devam eden embriyonik sürecin üzerine bir 3 gün daha, 5 gün daha koyduğumuzda 18 günlük, 20 günlük gebeyiz. Yani içerideki canlı 20 gündür gelişmekte ve büyümekte. İşte bu ilk 3 aylık dönem hamileliğin çok farkına varılmadığı, hamileliğin çok önemsenmediği ve gerçekten sanki içinizde canlı yokmuş gibi düşünüldüğü bir dönem olabiliyor. Halbuki gebeliğin en önemli dönemlerinden bir tanesidir. Çünkü bebeğin tüm organlarının oluştuğu dönem olan birinci trimester dediğimiz ilk 3 aylık dönem işte bu dönemdir. Bu dönem organogenez, yani tüm organların oluştuğu dönem olarak bilinir. Gebeliğin ilk 3 ayındaki her tür etkiler döllendikten sonra maruz kalınan tarım ilaçları, maruz kalınan metal toksikasyonları, maruz kalınan teratojen dediğimiz bebeğin organ gelişimini bozabilecek normal kendi ilaçlarımız, bitki çaylarımız, toksik düzeydeki civalar, kullandığımız mesela röntgenler, bütün bu tarz çevresel etmenler işte bebeğin organ gelişimini bozarak daha sonra ultrasonda görülebilecek sakatlıklara sebep olabilir. Yani ne demek istiyorum? 8. haftada bebeğe etki eden bir radyoaktif ışık bebeğin organ gelişimini, diyelim ki iskelet yapısını bozdu. Biz bu iskelet yapısı bozukluğunu gebeliğin son dönemine doğru, yani doğuma birkaç ay kala fark edebiliriz. Ayaklarındaki eğrilikleri ya da başında oluşmuş, beyninde oluşmuş kistleri doğuma yakın görebiliriz. O yüzden bir gebeliğin ilk 3 ayında görünmeyen sakatlıkların olması daha sonraki aylarda herhangi bir organ anomalisinin olmayacağı anlamına gelmez. Bu ilk 3 ayda bebek daha embriyo 2,5-3 milimetre iken kalp atışı başlar. Düşünün, 2,5 milimetrelik bir embriyoda kalp atışı var. Yani en erken oluşan organlardan bir tanesi olan kalp önce oluşur, çalışmaya başlar ve kanı pompaladıktan sonra diğer organlar da yavaş yavaş gelişir. Organlardan kalp anomalilerine bakarsak her 10 çocuğumuzdan 3'ü neredeyse kardiyak anomalilerle doğuyor. Ne demek kardiyak anomaliler? ASD dediğimiz, ASD, VSD dediğimiz kalp delikleri ya da kalbin fonksiyon bozuklukları, kapak bozuklukları, yetersizlikler, hacim bozuklukları, atriyal hipopleziler, ventriküler hipopleziler, bunların hepsinin oluşumu çok erken aşamalara dayanıyor. Omurga açıklıkları, omurga açıklığı omurganın kemiklerinin kapanmamasından kaynaklanıyor ve beynin ya da omuriliğin bir kısmı dışarıda kalıyor. Çok basit bir sebebi var. Folik asit yetmezliği. Folik asit yeşil sebzelerde bulunuyor ama yeşil sebze önce halde bekleyip sonra halden buzdolabına, buzdolabından soframızda beklediğinde folik asitin bozulmasına sebep olan ısı ve ışık eklendiğinde, yani ışık altında bekleyen her tür sebze meyvede, ki pazarlara gittiğinizde, marketlere gittiğinizde ışıkların altında bekleyen sebze meyveler görüyoruz. Bu şekilde alındığında içlerinde folik asit kalmıyor. Son zamanlarda sağlık çalışanlarının sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi, bize danışan insanların, hastalarımızın, gebelerimizin, gebe adaylarının
ilaç kullanmak istememesi. Folik asiti kullanmak istemiyorum, ben doğal almak istiyorum. Doğal olarak folik asite sahip olabilecek bir meyve sebze türü artık kaldığını düşünmüyoruz. Dolayısıyla artık bir elma değil, tarım ilacı ve şeker olarak bize hizmet ederken lütfen doktorunuza danışarak bu tarz gıda takviyeleri yerine, gıda almak yerine folik asit gibi B9 vitamini, B12 vitamini, magnezyum, çinko, demir kaynağı olan supplement dediğimiz gıda takviyelerinin veya vitamin mineral desteklerinin gebelikten önce alınmasını sağlayarak hamilelikte bu tarz vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilecek organ anomalilerine, sakatlıklara, erken doğumlara, düşük sebeplerine yol açmanın önüne geçelim. O yüzden herkes birlikte bilinçlenirse, herkes kullanması gereken ilaçların farkına varırsa, hamilelikten önce yapılması gereken testleri, diş kontrollerini, kilo kontrollerini, sporun hayat kalitesine eklenmesini mutlaka yaşamınıza sporu gebelikten önce sokmalısınız. Ve bunu mümkünse bir fizyoterapistle, bir sağlık danışmanıyla, bir spor danışmanıyla değerlendirmelisiniz. Gebelik eğer bu şartlarda başlarsa, sağlam bir yumurta, sağlam bir sperm, sağlam bir yatakta hepsi bir arada kavuşurlarsa o zaman sağlıklı gidecek bir gebeliğin de temelleri atılır. Organ gelişimi ilk 3 aydır. İlk 3 ayda oluşabilecek her tür hasar gebelikte kalıcı olarak oluşabilecek bozukluklara sebep olur. Bebeğin beyninin 9 ay boyunca geliştiğini, hatta doğumdan sonra da beyin gelişiminin sürekli devam ettiğini bilelim, unutmayalım. Önce anne sağlığı, anne sağlıklıysa, baba sağlıklıysa sperm ve yumurta sağlıklıdır. Ondan sonra düzgün gebelikler oluşacaktır. Lütfen yaşlanmayı sadece biyolojik yaşınız olarak algılamayın. Son zamanlarda 35 yaşındayım, ne olacak? 38 yaşındayım, ne yapacağım? Ben çok yaşlıyım, bir an önce gebe kalmak istiyorum diyerek gelen danışanlarımız var. Onlardan önce, yaşınızdan önce vücudunuzun biyolojik yaşına, metabolizma yaşına bakın. Metabolizma yaşınız eğer çok yukarıdaysa önce bunu düşürmeye çalışın. Siz 33 yaşında, 35 yaşında görünebilirsiniz ama metabolik yaşınız, karın içi yağlanmanız, doğru beslenmemeniz nedeniyle kötü olabilir. Metabolik yaşınız 40 olabilir. Karşılaşacağınız gebelik sorunları 40 yaş üstü bir kadının gebelik sorunları olur. Gebelik sorunları mutlaka bazı temellere dayanır. Düzeltebileceğimiz sorunlarımızı önceden çözmek koruyucu hekimliğin temellerinden bir tanesidir.